Bugün konumuz kıyamet. Ama bildiğiniz o gürültülü, patlamalı kıyametlerden biri değil. Vince Gilligan, Breaking Bad ve Better Call Saul ile televizyon tarihini değiştirdikten sonra Apple TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan yeni fenomen Pluribus ile bize bambaşka bir soru soruyor. Ya dünyanın sonu korkudan değil de mutluluktan gelirse? Dizi yayınlandığından beri en çok duyduğum eleştiri şu: bu dizi çok yavaş ilerliyor, temposu çok düşük diyor herkes. Vince Gilligan geçtiğimiz günlerde bu eleştirilere şöyle cevap verdi: her şey TikTok hızında ilerlerse bu benim için çok üzücü olurdu. Bu fast food ile yemek yapımı arasındaki rekabet gibi. Öyle düşünün dedi. Açıkçası ben de Gilligan'a katılan taraftayım. Her lokmanın tadına vararak, sindirerek izlediğimiz bir ev yemeği bu. Çünkü bu dizi sadece bir virüs hikayesi değil. Kapitalizmden Twitter linçlerine, yalnızlığımızdan konfor arayışımıza kadar modern insanın anatomisini masaya yatıran bir manifesto. Bu videoda bölüm bölüm özet bir anlatım yapmayacağım. Biz olmanın, kovan olmanın felsefesine ineceğiz. Dizinin kısaca konusundan bahsedersek, yakın gelecekte gizemli bir virüs tüm insanlığın bireysel bilincinin yok olduğu, herkesin birbirine bağlı aşırı mutlu ve çatışmasız yaşadığı tek bir kovan zihnine dönüşür. Ancak insan sevmeyen, huysuz bir yazar olan Carol Sturka bu virüse karşı bağışıktır. Dizinin merkezinde Rhea Seehorn'un canlandırdığı Carol Sturka var. Huysuz, insanlardan nefret eden, sinik ve depresif bir yazar. Ve işin ironisi şu: insanlığı kurtarabilecek tek şey Carol'ın bu uyumsuzluğu. Virüs, yani onların deyimiyle the joining, katılmak diyorlar buna, insanları birbirine bağlayıp beni yok edip bizi yarattığında geriye sadece Carol gibi bağlanamayanlar kalıyor. Dilerseniz biraz daha derinlere inelim. İzlerken aklıma takılan ve dizinin korku unsurunun temel yapısı olan bir mesele var: arı kovanı metaforu. How long do I have left before you turn me into a worker bee? Dizide Carol'a hayatta kalan 13 bağışık bireyden biri olduğu için bir tür tanrıça, kraliçe muamelesi yapılıyor. Herkes onu mutlu etmeye çalışıyor fark ettiyseniz. Ama doğayı biraz incelerseniz kraliçe arının aslında bir yönetici olmadığını görürsünüz. Kraliçe arı kovanın devamlılığı için sadece bir araçtır. Bir yumurtlama makinesidir. Dizinin ilerleyen kısımlarında öğrendiğimiz, ki en önemli meseleyi sezon finalinde öğreniyoruz, bu arı kovanı metaforunu da yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Kovanın zihninin Carol'a duyduğu o büyük saygı ve aşkın altında ne çıkıyor hatırlayalım. Kovan Carol'ın yıllar önce dondurduğu yumurtalarını çalmış. Amaç onun DNA'sına uygun bir virüs üretip onu zorla dönüştürmek, yani asimile etmek. O romantik aşk hikayesi aslında bir damızlık muamelesiymiş. Tıpkı arı kovanındaki kraliçe arı gibi. Carol onlar için kutsal bir lider değil, hasat edilmesi gereken biyolojik bir tarlaymış. Dijital kölelik dediğimiz şey de aslında tam olarak bu. Size konfor sunarlar, karşılığında ise verilerinizi ve ruhunuzu alırlar. Bu noktada dizi bizi kendi gerçekliğimizle, bugünün dünyasıyla yüzleştiriyor. Kapitalist sistemde bizler, yani çoğunluk olarak çok büyük bir azınlığın, tabii ki zenginlerin diyelim buna, konforu için çalışıyoruz biliyorsunuz. Bir ürün alıyoruz mesela. Dünyanın en zengin insanının cebine para giriyor. O kişi parayı harcıyor, gününe gün ediyor, çok mutlu değil mi? Biz ise ay sonunu getirmeye çalışıyoruz. Mutsuzuz, kaygılıyız ve stres doluyuz. Pluribus bu denklemi tersine çeviriyor. Kovan zihni, yani işçiler, Carol'a, yani elit sınıf için çalışıyor. Ama karşılığında biyolojik bir mutluluk alıyorlar. Kimse aç değil, kimse yalnız değil, kimse mutsuz değil, kimse kaygılı değil ve kimsenin sinir stresi yok değil mi? Zoisha'nın o tüyler ürpertici repliğini hatırlayalım. If you were walking by a lake and you saw somebody drowning, would you throw him a life preserver? Of course you would. You wouldn't think, you wouldn't wait, you wouldn't try to get consensus on it, you'd just throw it. So now I'm drowning? You just don't know it. Onlar Carol'a işkence etmiyor. Kendilerince ona tedavi uyguluyorlar. Çünkü Carol'ı acı çeken, zavallı bir hasta olarak görüyorlar. Bu durum korkunç bir soruyu doğuruyor. Eğer sömürüldüğümüzün farkında değilsek ve biyolojik olarak mutluysak kölelik meşru mudur? Dizi aslında modern insanın içten içe keşke düşünmek zorunda kalmasam, sadece mutlu olsam ve bana ne yapacağımı söylense arzusunu da ifşa ediyor. Peki bu tek zihin fikri sadece bir bilim kurgu mu? Carl Jung yıllar önce kolektif bilinç dışından bahsetmişti. Tüm insanların paylaştığı o görünmez ağ. Bugün internet sayesinde beynimizdeki nöronlar gibi hepimiz birbirimize bağlıyız. Dünyanın öbür ucunda bir olay oluyor, saniyeler içinde burada aynı öfkeyi hissediyoruz. Twitter'a bakın mesela. Bir linç başladığında veya bir hype oluştuğunda bireysel düşünce kalıyor mu ortada? Hayır, kalmıyor. Kitleler tek bir organizma gibi hareket ediyor. Sosyal medyada farklı bir ses çıkaran kişiye ne yapılır? Tıpkı Carol'a yapıldığı yapılır. Ya linç edilir ya da ilahlaştırılır. Bir de birleşenlerin konuşması
konuşma biçimleri var. Dizide dikkat ettiyseniz farklı bir dil kullanıyorlar. Lawrence karakterini ele alalım mesela. Carol'ın kitabını överken kurduğu cümleler Oh, we love your books. Your books are an expression of you. And we love you. We love the character arcs and the plot turns. My work compares to Shakespeare. Equally wonderful. çok tanıdık değil mi? Tıpkı ChatGPT veya Gemini gibi konuşuyorlar. Nazik, grameri düzgün ama ruhsuzlar. Vince Gilligan yapay zekanın bizi nasıl ortalamaya çektiğini ama kendine has insan kusurlarımızı nasıl sildiğini gösteriyor. Kovan zihni insani hatalardan arınmış steril bir dil kullanıyor. Zaten jenerin sonuna koydukları bu dizi insanlar tarafından yapılmıştır kartı da bu ruhsuz mükemmelliğe karşı duruşun en net kanıtı bizlere. Bu arada şöyle bir detay da var. Vince Gilligan diyor ki ben aslında Birleşenlerin konuşmalarını yapay zekadan ilham alarak yazmadım diyor. Daha öncesinde bu diziyi kurgularken zaten kafamda böyle bir düşünce vardı diyor. Bu da aslında işin ironik kısmı bence. Burada çok katmanlı meta bir durum daha var. Vince Gilligan dizinin içinde tek sesliliği yani kovan zihnini eleştiriyor. Ama dizinin dışında yani bizim dünyamızda tam tersini istiyor. Vince Gilligan istiyor ki her kafadan bir ses çıksın, Reddit teorilerle dolsun, YouTube videoları çekilsin tıpkı bu video gibi. Herkes bu ne anlama geliyor, bu dizi ne anlatıyor diye tartışsın istiyor. Dizideki kovan cevapları bildiği için suskun ve huzurlu. Biz ise soruları sorduğumuz için gürültülü ve kaotiyiz. Gilligan Pluribus ismiyle aslında kendi izleyici kitlesine yani bize sesleniyor. Biz de düşünen, tartışan, özgür olan o kaotik insan zihnini temsil ediyoruz. Dizi birlik olmayı anlatırken çokluk yani pluribus olmamızı istiyor. Bu arada dizinin bir de sinematografisinden bahsedelim. Kovan zihninin olduğu sahneler aşırı net ve simetrik. Ama Carol'ın dünyası dağınık ve asimetrik. Tıpkı insan zihni gibi. Ve geldik o can alıcı noktaya. Mutluluk mu özgürlük mü? Finalde Carol Kovan'a yani Zoşe'ye teslim olduktan sonra Peru'dan gelen hani bağışıklı Manusas'ımız var ya böyle bölümlerce dağ tepe bayır tırmanarak Albuquerque'ye ulaşmaya çalıştı. Carol bu ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Bölümün sonunda Manusas'ı yani dünyayı kurtarmayı tercih ediyor. Kovan zihni Carol'ı o kadar mutlu etmek istiyor ki bir atom bombası veriyor ona. Daha öncesinde el bombası da vermişti ve bunu hiçbir şekilde düşünmemişti. Bu atom bombası veya el bombası sahnesi aslında dizinin bütün felsefesini özetliyor. Kovan zihni komutları yerine getiren bir asistan gibi düşünebiliriz. Ahlakı yok, sadece itaat ediyor. Carol Manusas'a dönüp You win. We save the world. dediğinde elindeki o kutu aslında nükleer bir kıyamet. Carol Sturka modern dünyanın pozitiflik zorbalığına karşı duran en radikal kahramanı dönüşüyor bu sahneyle. Sizin o sahte yapay damızlık olarak kullanıldığım cennetinizdense nükleer bir kışı tercih ederim diyor aslında Carol. Pluribus bize zombilerden kaçmayı değil, zoraki mutluluktan kaçmayı öğretiyor. İnsan olmak sadece neşe ve huzur değildir. İnsan olmak acı çekmek, yas tutmak, öfkelenmek ve gerektiğinde hayır diyebilmektir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Tüm acıların silindiği, yalnızlığın bittiği ama özgür irademizin olmadığı kovanı seçer miydiniz? Yoksa Carol gibi elinizde bir atom bombasıyla mutsuz ama özgür olmayı mı seçerdiniz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.